Merhaba, iyi günler. Bugün gerçekten tarihi bir gün. Çünkü 25 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi sahiden el değiştiriyor. Daha önce bir değiştirdi ama 18 gün sürdü. Şimdi Ekrem İmamoğlu hak ettiği belediye başkanlığını bu sefer kesin bir şekilde alıyor. Saat 18.30'da Saraçhane'de bir toplantı olacak. Halkı da davet etti. Herhalde orada bir konuşma yapacak. Onun öncesinde mazbatasını almış olacak. Ve önümüzdeki dönemde herhalde uzun uzadıya Ekrem İmamoğlu ve onun belediye başkanlığını ama onun da ötesinde onun siyasi pozisyonunu konuşuyor olacağız. İlk günden elimizdekilere bir bakalım istiyorum. Zorluklar ve fırsatlar dedim. Adettir önce olumsuzdan başlanır, zorluklardan başlayalım. Bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli olarak Ekrem İmamoğlu seçilse bile ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Gerek belediye meclisindeki çoğunlukları üzerinden, gerek merkezi yönetimin bir takım elindeki imkanlar üzerinden ona hatta yanlış bir şekilde ama hep topal ördek diye bir tanım koydu. Baştan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı elinden geleni çalıştırmamak için elinden geleni yapacağını söyledi. Bakalım ne kadar ısrarlı olacak ama ilk olarak bu zorluk olduğu kesin. Tabii bu arada Ordu'daki VIP salonunda yaşanan olaydan dolayı ona mahkemede ceza verdirip cezanın ardından da belediye başkanlığından aldırmak gibi bir niyeti olduğunu dile getirmişti. Bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısından okuduğumuzda görüyoruz ki partinin Merkez Yürütme Kurulu'nda da bunda ısrar etmiş. Ancak hukukçu bir isim olan Hayati Yazıcı bunun mümkün olmadığını söylemiş ve bu yüzden de hatta Selvi'nin yazısına göre kızmış. Bu da bir seçenek olarak durabilir ama çok da ciddi bir şekilde gündeme gelebileceğini açıkçası sanmıyorum. Ama yine de olabilir. Merkezi yönetimin her türlü engellemesine, önünü tıkamasına tanık olacağız. Bunu biliyoruz. Ama tabii ortada şöyle bir şey var. Erdoğan'ın iktidarı ne kadar sürecek? Bu 23 Haziran sonuçlarının ardından Erdoğan'ın iktidarını eskisi gibi tek başına ülkeyi yönetme imkanı iyice azalmış durumda. Bir diğer zorluk aslında İstanbul'un kendisi. İstanbul'un bir dizi sorunu var ve sürekli nüfusu artıyor ve eski belediyeden kalan borçlar var. Bunlarla işini yürütecek ve kısa zamanda bir takım göz alıcı işler de yapması beklenecek. Bunu yapabilmesi için imkanlarını iyice zorlaması gerekecek ve ona uygun kafasındakilerini gerçekleştirecek kadrolar bulması gerekecek. Kadro meselesinde de ayrı zorluklar çıkacak. Var olan 25 yıllık bir geleneğin kadroları yerleşmiş durumda. Hemen hemen her yere, şirketlerine ve iştiraklerine ve belediyenin kendisine bunlara ne kadarını muhafaza edecek, ne kadarını muhafaza edemeyecek, ne kadar kişiyi getirebilecek, bunların her biri çok yakından takip edilecek ve içeride de belediyenin kadrosu içerisinde var olanların da merkezi yönetimle paralel bir şekilde ve belki de koordineli bir şekilde içeriden de bir takım engellemeler yapmak isteyeceklerini varsayabiliriz. Bu şaşırtıcı olmaz. Nitekim arada yaşananları biliyoruz. Bir takım belediye çalışanları alenen İmamoğlu aleyhine çok saçma sapan çıkışlar yaptılar, meydan okudular, küstahça çıkışlar yapanlar oldu. Bunun daha açık olmayan şekilde yapmak isteyecekler çıkabilir ve bir takım stratejik konularda da gerçekten Ekrem İmamoğlu'na zorluk çıkarabilirler. Böyle bir zorluk kesinlikle var. Bir diğer zorluk İstanbul bu kadar büyük bir belediye ve bir rant kapısı olarak görülüyor birçokları için maalesef. Yerel yönetimlerde hep bu yaklaşım var ve İmamoğlu'nun oraya gelmesine katkısı olan kesimlerin içinden bazıları da benzer bir şekilde belediyeye bakmak isteyebilirler.
iş isteyenler, imkan isteyenler, ihale isteyenler, her partiden olabilir, destek verdiğini söyleyen, partili destek veren. Bunlar da ayrıca bence bir baş ağrısı olacaktır. Esas en büyük zorluk bu olmasa bile bunu da bir zorluk olarak not etmekte yarar var. Ve tabii ki bir başka zorluk çok büyük bir destekle geldi. Birdenbire çok popüler bir isim oldu İmamoğlu ve dolayısıyla kendisine yönelik beklentiler çok yüksek olacak. Bu beklentileri kısa zamanda bir kısmını en azından karşılamaya çalışırsa hata yapma ihtimali de yüksek olacak. Dolayısıyla çok ince bir dengede gitmesi gerekecek. Bir yandan insanların beklentilerini karşılarken diğer yandan da belediyede işleri rayına oturtmak, kafasındaki projeleri hayata geçirmek. Bir de tabii kafasındaki projelerle hayatın gerçekleri ve belediyenin gerçeklerinin ne kadar örtüştüğünü de görmüş olacak zamanla diyelim. Başka zorluklar da var ama uzatmaya gerek yok. Bunlar başlı başına önemli hususlar. Peki fırsatlar ne? Fırsat da çok çünkü önünde açılmış geniş bir kredi var. Toplumun birbirinden farklı kesimlerinden gelmiş bir kredi var. İyi Parti'de oy verdiği CHP'liler zaten verdi. CHP'nin solundakiler verdi, HDP'liler verdi, MHP'li bazı seçmenler verdi ve hatta yakın zamana kadar AK Parti'ye oy vermiş olan insanlar da verdi. Ekrem İmamoğlu zaten herkesi kucaklama gibi bir perspektifle hayata geçirmişti perspektifi ve bunun karşılığını da sandıkta aldı. Tabii ki bazı kesimlerden daha yoğun destek geldi ama kendisine İstanbul'un her kesiminden, her yaşam tarzından insanların destek verdiğini anlıyoruz. Dolayısıyla bu destek ona uzun bir süre, belli bir süre en azından çok ciddi bir kredi imkanı sağlıyor. Arkasında bir halk desteği var. Medya desteği yok ama zamanla medya desteğinin de yavaş yavaş çıkacağını tahmin ediyorum. Çünkü bazıları yavaş yavaş yönelmek durumunda kalacaklardır. Tek başına Ekrem İmamoğlu'na yönelme değil de AKP'den uzaklaşmaya doğru yönelecekler. Kurum olarak zor olabilir ama şahıs olarak şimdiden zaten kendilerini belli etmeye başladılar. Tabii bu da bir sorun doğurabilir. Yeni bir tren kalktığını düşünüp o treni atlamak isteyen çok sayıda sabıkalı isim de olacaktır ve bunlar da Ekrem İmamoğlu'nu yer yer zorlayabilir. Ama genel olarak baktığımızda en önemli fırsat arkasındaki geniş destek. Ve bu arada CHP de, özellikle CHP liderliği, Ekrem İmamoğlu'nu tutturduğu ve devam ettirmek istediği perspektifi, toplumun tüm kesimlerini kucaklama perspektifini benimsemiş durumda. Tam olarak herkes bunu tam sindirememiş olabilir ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu noktada kafasının çok net olduğunu seçimden önce Cuma günü kendisiyle yaptığımız söyleşide de gördüm. Arkasında çok güçlü bir genel merkez ve İstanbul örgütü desteği de bulacaktır. Bu başlı başına önemli. Genç bir isim olması onun en önemli avantajlarından birisi. Beylikdüzü deneyimi her ne kadar İstanbul'un birinci derecede önemli ilçelerinden olmasa da onun için önemli. Ve gördük, seçim kampanyasında tanıdık. Gerçekten dinamik bir isim, enerjisi fazla olan bir isim ve provokasyonlara kolay kolay gelmeyen bir isim. Aynı zamanda şunu da gördük, seçim böyle zor bir seçimi 2 kere kazandı ve bunu bir ekiple yaptı. Ekiple yaptığına göre de şunu söyleyebiliriz, ekip çalışmasını bilen bir isim. Elinde var olan ekibin herhalde bir kısmını taşıyacaktır belediyeye ve bu perspektife giderse, yani seçim öncesindeki ekip çalışması perspektifini belediyeye de yansıtırsa, belediyede bir kolektif aklı oluşturursa, başarılı olmaması için çok fazla bir neden yok. Sonuç olarak, genel olarak baktığımda önünün çok açık olduğunu görüyorum. Sadece
belediye başkanı olarak değil, aslında önümüzde Türkiye'nin yakın siyasetin yakın tarihine damga vuracak bir isim olarak şimdiden vurdu. Bu damgayı sürdürecek bir isim olarak gözüküyor. Hatta kendisi önceden de başlamıştı, şimdi daha fazla. Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık seçiminde Erdoğan'ın karşısına çıkacak aday olarak telaffuz ediliyor. Bu hem bir zorluk, hem bir dezavantajı var, hem de avantajı var. Bunun arasında yani şöyle söyleyelim, dezavantajlı kısımlarından kendini uzak tutup avantajlı yönlerini kullanırsa bu ona yönelik beklentiler, siyasi beklentileri de bir fırsata pekala çevirebilir Ekrem İmamoğlu. Şu ana kadar ki seçim kampanyasında 2 ayrı kampanya yaptı biliyorsunuz. Seçim kampanyasında çok ciddi hata yapmadı. Bazı hatalar olduğunu, ordu meselesi başlı başına bir muğlak bir hikaye ama yine de sonunda onun için iyi olmadığı muhakkak. Bir de İsmail Küçükkaya'nın Binali Yıldırım'la telefonla konuşup onunla yüzle konuşması ki bunun Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bir şey olduğunu sanmıyorum. Belli ki danışmanlarından birisinin yaptığı bir hata. Onun dışında ki bunlar çok vahim hatalar değil. Ama bunlar da gösteriyor ki iktidarın iktidar aradığı şeyleri, malzemeleri ki bunlar küçük malzemelerdi, çok köpürtüldü. Orada bulur gibi olmuştu, başarısız oldu. Önümüzdeki dönemde yapacağı herhangi bir hatanın, bariz bir hatanın iktidarın ve iktidarın medyasının ve gerekirse yargısı vesairesiyle beraber çok ciddi bir şekilde kullanacağını herhalde en iyi bilen kişi kendisidir. Dolayısıyla bu tehdit, iktidarın onun en ufak açığını kolluyor olması gerçeği aslında Ekrem İmamoğlu için iyi bir şey. Eğer buradan hareketle paranoyak olmamayı becerirse, bu dört bir yandan gerekirse belediyenin içerisindeki bir takım kişiler aracılığıyla da hatasını kollayacağını Erdoğan'ın biliyor olması, onu çok daha dikkatli, özenli bir belediye başkanlığı yapmasının da zeminini yaratacak diye düşünüyorum. Şu haliyle baktığımız zaman bugün görevi tekrardan fiilen devralacak olan Ekrem İmamoğlu'nun önünün açık olduğunu, zorlukları alt etmesinin çok da zor olmayacağını, çünkü tam da yükselen bir hareketin en öne çıkan figürü olarak 24 Haziran'dan itibaren yola devam ettiğini, buna karşılık kendisinin önünü kesmek isteyecek olan iktidarın, dolayısıyla Erdoğan'ın tabii ki artık tam bir düşüşte olduğunu görüyoruz. Bu da Ekrem İmamoğlu'nun önünü daha da aşıyor. Arkasında çok ciddi bir dalga var. Eğer bu dalgayı iyi kontrol edebilirse hem onun önü açık, hem İstanbul Belediyesi'nin önü açık, hem de partisinin ve ona destek veren. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı ama aynı zamanda bir ittifakın adayı. O ittifakın da gerçekten başarısına yazacak çok işler yapabilir. Hayırlı olsun diyelim ve kendisine bakalım ne yapacak, nasıl yapacak, bu işi nereye kadar götürecek. Şu ana kadarki performansı bu işi becerebileceğini gösteriyor. Ama tabii siyaset bu. İstanbul Belediyesi hiç de kolay bir işe soyunmadı, zor bir işe soyundu. Ama herhalde bu zorlukları bizlerden daha iyi biliyordu. Bakalım, görelim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.